Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz hırka modelini yapmaya çalışacağız. Hırkamıza şöyle bir göz atalım. Hırkamızın fıstık popcorn modelden oluşmakta. Ve böyle gözünüzü korkutmasın. Gerçekten çok güzel ve çok şık bir model. Hem kız hem erkek çocukları için uygulanabilir. Daha önce yine kanalımda bunun erkek yapımını, erkek hırka modelini anlatmıştım. Kiremit renkli. Burada da kız çocuklarımız için böyle yaka çalışarak kız çocuklarımız için çok şık, çok tatlı bir model çalıştım. Şimdi şöyle kol kısımlarında da yine fıstık detaylarını kullandım. Beden kısmında kullandım. Üst roba kısmında kullanmadım. Sadece üst roba kısmı trabzanlardan oluşuyor. Şöyle küçük bir yaka da çalıştım arkadaşlar. Ben bu yakayı açık renkli olarak çalıştım. Siz isterseniz farklı renklerde çalışabilirsiniz. Hırkamızın ölçülerine gelecek olursak şöyle ölçelim bakalım. 27 santim beden genişliği, 31 santimde omuzdan itibaren, bakın şurada omuzdan beden sonuna kadar da 31 santim. Yani 6-12 ay çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir hırka oldu. Malzemelerimden bahsedeyim size. Kartopu Baby One kullandım. Kodunu vereyim. K1763, 100 gram. Şurada 100 gram 250 metre anti-peeling özelliğe sahiptir. Bundan 2 tane bütün kullandım. Üçüncüden de bu kadar kaldı. Yaka kısmı için de elimde olan herhangi bir iple yaptım. Krem renkli bir iple çalıştım. İstediğiniz bu hırka yaparken istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Tığımda 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, modelimizin yapımına başlıyoruz. 64 tane zincir çekerek başladım. Çok sıkı zincirler çekmeyin. Şöyle esnek zincirler çekin. 64 zincirimin üzerine 3 tane daha zincir çekiyorum. 2, 3. Bu kenardaki trabzanımızı belirleyecek. Şimdi dördüncüye bakın. 1, 2, 3, 2, 3 ve dördüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Ve böylelikle burada 2 tane trabzanım olmuş oldu. Bakın. Şimdi ön için toplamda 11 tane trabzan yapacağız. Bunların ikisini de sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane trabzanımızı yaptık. 2 tane zincir çekiyorum ve yanındakine, bakın hiç atlama yapmıyorum. Yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bunu da sayarak kol için 10 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, kol içinde 10 tane trabzan yaptık. 2 zincir çekiyorum. Yanındakine hiçbir atlama yapmıyorum, bakın. Hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Bununla sayarak arkası için 22 tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5. Şimdi burada 22 tane trabzanımızı yaptık. Sayalım tekrar. Bakın. Bu artırma olanı saymıştık. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. 22 tane trabzanımızı yaptık. Yine 2 zincir yapıyorum. Yanındakine bir tane trabzan sayıyorum. Bunu da yaparak, bunu da sayarak 10 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5. Bu kol yerimiz. 6, 7, 8, 9,
10. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak ön için 11 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi dönüyorum. Bir zincir çektim. Hemen şöyle bakın dip kısmına, hemen o bir zincirimin şöyle dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Burada kenarda bir tane trabzanımı yapmış oldum. Ve devam ediyorum yuvaya kadar. Yani artırma yerimize kadar. Her bir ilmeğe trabzanımızın tepe noktasına birer tane trabzanlar yaparak ilerliyoruz. Trabzanların tepe noktası dediğim yer şu kısımlar arkadaşlar. Kısımlar. Buralara birer kere trabzan yaparak artırma yerimize kadar ilerliyorum. Evet, artırma yerimdeyim. Şimdi burada alt sırada bakın bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Burada da iki trabzan, bir, iki trabzan, iki zincir, ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. İpimi doluyorum, devam ediyorum. Bu sırada tüm yuvalara iki trabzan, iki zincir ve iki trabzan yapacağız arkadaşlar. Her bir trabzanımın tepe noktasına birer tane trabzan yaparak ilerliyorum ve bir sonraki yuvama. Bakın yuvaya geldik. 2 trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstereyim bakın. İpimi doladım ve devam ediyorum. Artırma yerime geldim. Burada 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Devam ediyorum. Evet, bir sonraki artırma yerimize geldim. Yine bunun içerisine 2 trabzan, 1 2 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar şimdi devam ediyoruz. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen şöyle dip noktasına bakın şuraya. Dip noktasına bir tane trabzan yapıyorum. Ve trabzanlarımı devam ediyorum. Artırma yerine kadar ilerleyeceğim.
Evet, bakın burada yuvaya geldim. Şimdi altta 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan vardı. Bu sırada da bir trabzan, bakın bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi en alt kısımda bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan vardı. İkinci sırada 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan vardı. Bu sırada da bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan var. Devam ediyorum. Buradaki tüm yuvalara, yine bu sıradaki yani 3. sıramdaki tüm yuvalara bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağız. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Arada kalan trabzanlarımızın her birini birer kere trabzan yaparak ilerliyorum. Aralarda herhangi bir artırmamız yok arkadaşlar. Evet. Şimdi bir trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane, bakın bu şekilde. Ve devam ediyorum. Şimdi şöyle gösterelim tekrar. Bakın buradaki yuvaya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Buradaki yuvayı da aynı şekilde yaptık. Buradaki yuvaya da yine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan ve buradaki yuvayı da bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. 4. sıraya geldiğimizde şu ikinci sırada uyguladığımız gibi yapacağız. 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapacağız bir üst sırada. Yani bir sıra 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, bir sıra 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde bu roba kısmımızı tamamlayacağız. Toplamda kaç sıra yapacağım ve ölçüm ne olacak? Bunu bitirdikten sonra sizlerle paylaşacağım. Sizler de örün, ben de öreyim ve devam edelim. Evet arkadaşlar, ben robamı tamamladım. Şimdi kaç sıra ve kaç santim beden ölçüsünü yaptığımı sizlerle paylaşayım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sıra roba sıra sayısı. Şöyle arkasını da çevirelim. Şöyle beden ölçüsünde şu 2 tane artırma alanımız var. Bu 2 yeri ölçeceğim. Evet, 23 santimlik bir ölçümüz var. Koltuk altını birleştirirken de yine birazcık büyüyecek arkadaşlar ve benim için yeterli bir ölçüde olacak. Bu robayı büyütmek için neler yapabiliriz? Hani daha büyük çocuklara yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Bu başlarda yapmış olduğumuz öndeki ilmek sayısına 2 trabzan, her iki önü de birer trabzan, kollara birer trabzan ve arkaya 2 trabzan. Mesela biz bunda önlere 11 tane yapmıştık. 12 tane yapabilirsiniz iki öne. Kollara 10 yapmıştık. 11 yapabilirsiniz. Arkaya da 24 yaparak birazcık daha büyütebilirsiniz. Bu şekilde orantılı olarak büyütmeniz gerekiyor bedenlere göre. Şimdi kol birleşim sırasındayız. Şöyle döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dip kısmına trabzanımı yapıyorum. Ve kol yerine kadar, yani şuraya kadar örerek geleceğim. Orada birleşim yapacağız. Dediğim gibi birleştirirken böyle zincir çekerek birleştireceğim ve birazcık büyüyecek ölçüm. Tabii sizler büyütmek istediğinizde, yani baştan itibaren hani büyük olarak örmek istediğinizde başlangıç zincirinde ona göre çekmeniz gerekiyor. Yani önlere birer, işte kollara birer, arkaya 2 tane eklediğinizde orada 4 tane 2, 4, 6 ilmek artmış olacak. Başlangıç zincirinizi de ona göre çekmeniz gerekiyor. Onu da dikkate alın. Genelde tığ işlerinde artırımlar yaparken, yani büyütürken her zaman aynı şekilde gideriz. Orantılı olarak yapmış olduğumuz küçük sayılardan önlere mesela 2 beden büyük yapacaksak işte 2'şer tane bunun gibi ekleyerek ilerleriz. Önlere birer, kollara birer, yani önler ne kadar artıyorsa kollar da o kadar. Arkası da önlerin 2 önün toplamı kadar. Evet, şimdi 2 tane yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım, ikinciyi yapıyorum. Şu anda birleştiriyoruz. Şöyle 2 tane de zincir çekeceğim arkadaşlar. Benim için 2 zincir yeterli. İpimi doluyorum.
buraya trabzan yapıyorum. Diğer yuvamın içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Toplamda 2 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi diğer tarafa kadar ilerleyelim. Evet, diğer yuvaya kadar geldim. Bu yuvaya da 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi diğer tarafta 2 tane zincir çekmiştik. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki artırma yerimizi buluyoruz. Burada. Buraya da yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Ve devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim yine. Dibine trabzanımı yapıyorum. Burada sırayı tamamen trabzan olarak ilerleyeceğiz. Hani herhangi bir artırma eksiltmemiz yok. Koltuk altlarındaki çekilen 2 zincire 2 tane trabzan yapmamız gerekiyor. Yani orada kaç tane zincir çekildiyse ona göre yapılması gerekiyor ama şöyle söyleyeyim, ben hani 2 tane çektim, sizler daha fazla çekebilirsiniz ama ne kadar çekebilirsiniz? İşte 3 zincir çekebilirsiniz, 4 zincir çekebilirsiniz. Daha fazla çekmeyin derim. Çünkü zaten bedenimiz üst taraftan küçük olarak başlandığı için alttan genişlediğinde yani onu bir büyük bedenlere giydiremezsiniz. Üst tarafı dar olur çünkü. O yüzden çok fazla zincir çekmeyin. Dediğim gibi büyük yapacaksanız üstten büyük başlayarak, yani başlangıçtan büyük başlayarak ilerleyin. Şimdi koltuk altına kadar trabzanlarımla ilerliyorum. Şimdi bakın, geldim. Şimdi buradaki 2 tane zincirim vardı. Bunun üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tanesine, ilkine bir tane yapıyorum. Yine ikincisine de bir tane trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan yapmış olduk burada. Şimdi yine devam ediyorum. Diğer tarafı da buraya da yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. 2 tane trabzan yapacağız ve sıra sonuna kadar gelelim. Sonra örnekli kısımla devam edeceğiz. Evet, şimdi kolları birleştirdik. Şimdi bakalım bedenimiz kaç santim olmuş. Şöyle, evet, 20, 6,5-27 gibi, yani 6-9 aylık çocukların rahatlıkla giyebileceği bir ölçümüz oldu. Şimdi bakıyorum, şöyle döndüreceğim arkadaşlar, o şekilde size anlatacağım. Şimdi örgümüzün düzlüğündeyiz. Bu düzlüğünü anlamamız için şu ilk sıradaki trabzan sırasına bakmamız gerekiyor. O şekilde düz mü ters mi olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bakın, en sonki yüzümüz bizim en son trabzan sıramızı terste gittik. Yani örneğimizi düz kısımda kuracağız. Ama diyelim ki siz robanızı büyütüyorsunuz. Yani baştan büyük olarak başladınız ve roba sayısını, tabii ki büyük olarak başladığınız için roba sayısını da artırmanız gerekiyor. Diyelim ki 11 sırada bitti roba. Buradaki bu sırada düz kısma geldi ve örnek ters kısma denk geldi. Örneği her zaman düz kısımdan kurmamız gerekiyor. Yani ipiniz burada kaldıysa buradan ipinizi keseceksiniz. Buraya takacaksınız. Yani düz kısımdan ilerlemeniz gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi biz düz kısımda olduğumuz için tabii ki ipimizi kesmiyoruz ve devam ediyoruz örnekle sıramıza. Şimdi bir zincir çektim. Dibine trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bir tane atlıyorum. İkincinin, bakın, ikinci şuraya ilmeğime, şurada buraya ilmeğime atıyorum. Trabzan yapıyorum. Burada 3 tane trabzan yapacağım. 2 ve 3. 3 tane trabzan yaptım. Tığımı çıkardım.
İlk başta yapmış olduğumuz şu 3 trabzanın, bakın bundan bahsetmiyorum. Şu 3 tane trabzanın ilk baştakinin şu şekilde ilmeğine tığımı takıyorum dışa doğru. Görünüyor mu? İnşallah görünüyordur. Daha yakına alalım. Bakın burada 3 tane ilmeğim var. Bunun hemen tepe noktası, yani bakın tepe noktası dediğim yerler şuralar. Şu boşluklardan bahsetmiyorum. Buralardan bahsediyorum. Buradan tığımı takıyorum içeriye doğru. İlmeğimi alıyorum. Küçültüyorum. Ve bu taktığım yerden ilmeğimi çıkarıyorum. Bir tane sabitlemek için zincir çektim. Bir tane de ara için zincir çektim. İpimi doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. Yine tığımı çıkardım. Bakın 1 2 3 ilk baştakinin şöyle tepe noktasıyla gözüküyor mu tepe noktamız? Bakın şurası tepe noktası. Tepe noktama tığımı taktım dışa doğru. Buradan ilmeğimi alıyorum. Küçültüyorum. Ve içinden çıkarıyorum. Bir tane sabitlemek için, bir tane de ara için zincir çektim. İpimi doladım. Yanındakini değil, onun yanındakini 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. Yine tığımı çıkarıyorum. İlk baştaki trabzanıma geliyorum. Tığımı arkaya doğru, bakın ilk baştaki trabzanımızın hemen şöyle tepe noktasından, şuradan tığımı arkaya doğru itiyorum. İlmeğimi aldım, küçülttüm ve içinden çıkardım. Bir zincir çektim. Bir tane daha arası için çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir tane atladım. İkinciye trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzan yapıyoruz buraya. 3. İlk baştaki trabzanımızın tepe noktasına tığımı takıyorum. İlmeğimi takıyorum. İçinden çıkarıyorum. Ve bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Bir tane de arası için. Bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Üçüncüye, yani ilk başta yapmış olduğumuz ilk trabzanımızın tepe noktasına tığımı takıyorum dışa doğru. İlmeğimi alıyorum, küçültüyorum ve içinden çıkarıyorum. Bir tane sabitlemek için, bir tane de ara için. Evet, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Bakın. Şimdi bakalım. Bakın böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Şöyle popcorn, fıstık, artık hangisini söylerseniz her ikisi de olur. Bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapacağız. Yapalım. Şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Buraya kadar. Sonra ikinci sırayla devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Benim sıra sonunda 2 tane ilmeğim kaldı atlayabileceğim. Şimdi burası sıra son olduğu için burada yapmıyorum bu işlemi. Yani bir tane kalması gerekiyor. Ne yapıyorum? Şöyle bir iki taneyi sökeceğim arkadaşlar. Sizin de eğer denk gelmezse o şekilde yapın. Şöyle bir iki taneyi sökeceğim. Hatta şu arka kısımlarda yaparsanız bu işlemi daha da iyi olur. Şöyle. Ben şimdi sonradan söküp arka kısma denk getireceğim orayı. Burada 2 tane atladım. Yani buradaki 2'yi buraya ekledim ki ön kısımda gözükmesin.
Evet, zaten hiç belli bile olmadı. Bakın burada popcorn yaptığımız için. O şekilde 2 tane kalırsa sökün, geriye gidin. Oralarda bir yere 2 tane atlayarak yapın arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Sadece sabitleme zincirini çekiyorum ve birleşimimizi yapıyoruz. Başta ve sonda birer tane zincir çekeceğiz. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bu sırada sık iğne olarak ilerleyeceğiz. Şöyle dip kısmına, bakın hemen dip kısmına, şuraya, dibine, şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de şu boşluklara yapıyorum. Bu boşluklara yapıyorum bir tane. Neden boşluklara bir tane yapıyoruz? Çünkü altta birer tane boşluk bırakmıştık. O yüzden bir tane fıstığıma yapıyorum. Bakın şuraya şöyle. Bakın gözüküyor, bakın. Şu fıstığım bu. Hemen şu noktasında. Buraya yapıyorum. Bir tane boşluğa yapıyorum sık iğne. Bir tane fıstığa. Bakın şurada hemen. Buraya bir tane boşluğa, bir tane fıstığa, bir boşluğa, bir tane fıstığa. Bu sırayı sık iğne ile gidiyoruz. Bir tane boşluktan, bir tane de fıstıktan sık iğne alıyorum ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Şöyle geleceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Sonraki sıra yine modelimizi devam ettireceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Bakın burada da şunu atlıyoruz. Boşluğa, yani şuradaki boşluğu unutmayın. Buraya bir tane sık iğne ve bir tane de buraya sık iğne. Şimdi şuralarda 2 tane atladığımız yer vardı. Oraya 2 tane sık iğne yapmayın. Bir tane sık iğne yapın ki denk düşsün modelimiz. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen şu dip kısmına, bakın şuraya bir tane sık trabzan yapıyorum. Bu başta ve sondaki, bu baştaki ve sondaki birer tane trabzanımız hep olacak. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada başta ve sonda birer tane zincir çekiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinciye yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Yine ipimi çıkardım. İlk birinci trabzanımın tepe noktasına tığımı takıyorum. Küçültüyorum ilmeğimi ve içinden çıkarıyorum. Bir tane sabitleme zinciri, bir tane de boşluk için zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Yine bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Birincinin tepe noktasından tığımı takıyorum. İlmeğimi alıp küçültüyorum. İçinden çıkarıyorum. Bir tane sabitlemek için, bir tane de ara zincir için çekiyoruz. Bir tane atlıyorum. İkinciye yine fıstığımı yapıyorum. Yani hep birbirinin tekrarı şeklinde devam edeceğiz hırkamıza. Bir sonraki sıra yine sık iğne sırası olacak. Bir sıra popcorn, bir sıra sık iğne şeklinde örgümüzü devam ettireceğiz. Başlardaki ve sonlardaki trabzanlarımız hep var olacak. Başka oralarda başta ve sonda birer tane zincir çekeceğiz. Onu da söylemiş olayım. Örnek sıralarında. Evet, bu şekilde devam ettiriyorum örneğimi. Şimdi
Sizler de yapın, ben de yapayım. Kaç sıra yapmışım, kaç santim yapmışım onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Örneğimizi bu şekilde devam ettirelim. Anlaşıldığını düşünüyorum. Sık iğne sırası da yine hani anlamazsanız azıcık geri alırsınız ipleri ve buradan devam edersiniz. Ama zor bir yanı yok. Şimdi hep birlikte yapalım. Hırkamızın diğer detaylarıyla devam edelim. Arkadaşlar benim bedenim bitti. Şöyle göstereyim size. En son bir sıra sık iğne gittim. Yani şu fıstıktan sonra sık iğne gidiyoruz. Hemen ardından bir sıra daha sık iğne gittim. Yani şu beden sonunda 2 sıra sık iğnemiz mevcut. Ve şu ön kısma yani sol kısma geldim. Sol değil arkadaşlar, bu şekilde döndürdüğümde sağ kısma geldim. Yani düzden devam edeceğim. 10 sıra fıstık sıramız var. Aradaki sık iğne sıralarını saymıyorum. Bitişte de 2 sıra sık iğnemiz var. Toplamda boy ölçümüz omuzdan itibaren şöyle göstereyim. Omuzdan itibaren 31 santimlik bir boy ölçümüz var. Şöyle beden genişliğinde 27 santim. Şimdi dilerseniz önlerin yapımını ve kolların yapımını göstereyim size. Böylelikle modelimizi tamamlamış olalım. Evet, şimdi tığımızı alıyoruz. Şimdi kenar şu yakadan itibaren yukarıya doğru kenar örgüsünü gideceğiz. En son şöyle bir tane sık zincir çektim. Hemen yanındaki, bakın şuraya sık iğne ile gidiyoruz. Batış yerlerimi görüyorsunuz. Böyle boşluklara batmıyorum. Şu kenardaki ilmeğimi yarıyorum. Bu şekilde her birine birer kere sık iğne yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Bakın aynı yere 2 kere yapmayın, marullanma olmasın. İlerliyoruz. Bakın. Evet, yakaya kadar öre öre geliyorum. Evet, şimdi yakayı döneceğiz. Yakadaki şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir de dönüşümü sağlamak için sık iğne yapıyorum buraya ve devam ediyorum. Şöyle bakın, şu boşluklardan burada alıyoruz, yaka kısmında sık iğnelerimizi şurada şu boşluklardan alıyoruz. Yakayı böyle bir sıra devam ediyorum arkadaşlar.
Evet. Şimdi yakamızı şu kısma kadar, diğer uca kadar çalışalım. Evet. Geldik yakanın sonuna. Şimdi burada ilmeğime, bakın ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de dönüşüm için yapıyorum. Kenar kısma dönüşüm için yapıyorum. Yine diğer taraftaki gibi her bir sırada şöyle bir tane sık iğne alıyorum. Aynı yerlerden sık iğne yapmamaya çalışın. Marullanma olmasın. İliğimizi diğer tarafta açacağız. Buraya sadece 3 sıra sık iğne yapacağız. O kadar. Şimdi göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Ve en sonunda şuraya da bir tane sık iğne yaptım ve döndürüyorum. Şimdi yukarıya doğru bir zincir çektim. Bakın dibine sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Her bir sık iğneme bir tane sık iğne yapacak şekilde sıramı yukarı doğru tamamlayacağım. Yukarıya geleceğim. İlk yeri yok burada. Yukarı geleceğim. Sonra tekrar bir sıra daha aşağıya gelip ipimi koparıp diğer tarafla devam edeceğiz arkadaşlar. Toplamda 3 sıramız olacak. Evet, bu kısmın kenarını hazırladık. Şimdi bu kısımla devam edeceğiz. Burada da düğmeliklerimizi önce belirleyeceğiz. Sonra da sık iğne sıramızda düğmelikleri nasıl ayırmamız gerektiğini size şimdi anlatacağım. Şimdi diğer tarafa geçtim arkadaşlar. Bu şekilde ilik yerlerimi ben ayırdım. En kolay ilik ayırma yöntemi. Şöyle en baştan 2 tane ilmeğimi ayırıyorum. 1-2 tane. Üçüncüye işaretleyicimi takıyorum. Daha sonrasında şu en dibe de iliğimi ayırmak istediğim yere de takıyorum işaretleyicimi. Daha sonra şu trabzan sıralarını veya şu aralarını sayarak da ilerleyebiliyoruz. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan sırası, bu şekilde işaretleyicilerimi takıyorum. Benim şu aralarda toplamda 11 tane ilmeğim var. 12.'ye işaretleyicimi taktım. 11 ilmek, 12.'ye işaretleyicimi taktım. Bu şekilde eşitledim ilik yerlerimi. Şimdi beraber nasıl açacağız onu görelim. Şu en baştan, şurada en baştan ilmeğimi takacağım. Şuradan. Takıyorum. Şöyle de sabitliyorum. Evet. Şimdi yanındakine sık iğne yapıyorum. Bakın geldim ilik yerine. 1-2 zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim, iplerden gözükmüyor. Bakın ikinciye sık iğne yaptım. Şimdi yanına bir tane daha yapıyorum. Şimdi buradan ilik kullanacağım düğmeler buradan geçecek mi geçmeyecek mi bir ona bakalım. İki çeşit düğmem var. Hangisini kullanacağıma karar veremedim ama ikisini de şöyle bir denemek istiyorum burada. Önce şunu bir deneyeyim bakalım. Siz de elinizdeki düğmelerinizi deneyin. Evet, bu oldu. Buna bakıyorum. Evet, bu da oldu. Birazcık zorlayınca şöyle
Karar veremedim hangisi olduğuna. En sonunda karar vereceğim. Şimdi devam ediyorum. 2 tane benim için yeterli. Sizde daha büyük düğme ise 3 çekip 2 atlayın. O şekilde yapın. Şimdi diğer tarafları sık iğne ile ilerliyorum. Evet, geldim buraya. 2 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne ile bağladım. Dediğim gibi eğer düğmeleriniz benim kullanacağım düğmelerden daha büyük ve buradan geçmiyorsa 3 zincir çekip 2 tane atlayın arkadaşlar. Ve deneyin düğmelerinizi. Evet, şimdi devam ediyorum yine. Bakın burada yine düğme iliğim var. 2 zincir çektim. Bunu atlıyorum. Buraya geçtim. İki zincir çekiyorum. Bunu atladım. Buraya geldim. İki zincir. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum, bir zincir çektim, dibine trabzan yapıyorum, devam ediyorum. Her bir sık iğneye bir kere sık iğne yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Burada herhalde trabzan yapıyorum dedim, sık iğne yapıyorum. Şimdi bu yuvaların içerisine de bir tane atladığımız için, altta bir tane atladığımız için bir tane sık iğne yapıyorum bu düğmeliklerine. Eğer 2 tane atlarsanız 2 tane sık iğne yapmanız gerekiyor. Yani bu altta kaç tane ilmek atladıysanız o kadar boşluğun içerisine, ilik yerine o kadar sık iğne yapmanız gerekiyor. Dönüyorum yukarıya doğru. Burada yine ilik yerine bakın bu şekilde bir tane sık iğne yaptım ve devam ediyorum. Boşluğa yine bir tane sık iğne yaptım. Evet, şimdi başa kadar gelelim, sonrasında ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Evet, iki kenarımızı da hazırladık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kenar oyasıyla devam edeceğiz. Bu sol taraftan ipimizi takacağız. Şu en baştan, bakın köşeden en baştan ipimi takıyorum. Şöyle dibine bir sabitlemek için bir sık iğne yaptım. Yanındakine de sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 tane sık iğnemiz var burada. 2-3 zincir çekiyorum. İkinci sık iğneyi yapmış olduğumuz ilmeğe bakın şuraya batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Şimdi tekrarlıyorum. 1, yanındakine 2, yanındakine 3. 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir ve hemen yine dibine, yani 3. sık iğneyi yapmış olduğumuzun dibine batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Şimdi tekrarlıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. 3 zincir
ve dibine, yani 3. sık iğneyi yapmış olduğumuzun dibine şu şekilde kaydırmayla batıyorum. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Yan yana 2 3 zincir, aynı yere tekrar kaydırma yapıyorum. 1 2 3 sık iğne, 3 zincir, 3. sık iğnenin dibine kaydırmayla batıyorum. 1 2 3 sık iğne, 3 zincir ve aynı yere tekrar kaydırmayla batıyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 3 sık iğne, 3 zincir ve aynı yere tekrar kaydırmayla batıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Etek kısmını da yine aynı şekilde yapacağım. Bir, iki, üç zincir, aynı yere tekrar kaydırmayla batıyorum. Bakın 3 zincir batıyorum. Sık iğne yapmıyorum burada. Direkt içinden çıkarıyorum kaydırmayla. Üç zincir, hemen dibine kaydırmayla batıyorum. 1 2 3 zincir, dibine kaydırmayla batıyorum. 3 zincir, dibine kaydırmayla batıyorum. 2 3 sık iğne, 3 zincir, dibine kaydırmayla batıyorum. 3 sık iğne, 3 zincir, dibine kaydırmayla batıyorum. 3 zincir, 1 2 3, dibine kaydırmayla battım. Buraya bir tane, dönüşümü sağlamak için bir tane daha yapıyorum ve yanındakine yine bir tane yapıyorum. 1 2 3 zincir, aynı yere kaydırmayla batıyorum. Şu anda etek kısmındayız. Bedenin sonundayız arkadaşlar. Etek kısmındayız. 2 3 zincir, 1 2 3, kaydırmayla batıyorum. Şöyle göstereyim, bakın. Şu kısmı şöyle göstereyim şimdi size. Duruşunu görün. Evet, bu şekilde. İki, üç sık iğne, 1 2 3, kaydırmayla dibine batıyorum, kaydırmayla çıkıyorum. Bir iki üç zincir, dibine batıyorum, kaydırmayla çıkıyorum. Evet, şimdi etek kısmımızı bu şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonrasında bu yaka kısmında yapacağız arkadaşlar, yukarıya doğru ve şurada ipimizi koparacağız, tamamlamış olacağız kenar oyasını. Şimdi yapalım o kısımlarını, kenar oyasını bitirelim, son haline bir bakalım. Evet, kenar oyamızı da tamamladık. Bakın gayet güzel oldu. Etek kısmında yine aynı şekilde koyduk. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi kollarla devam edelim. Evet, şimdi kol kısmımıza geçiyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben düğmelerini diktim. Şöyle bir kolunu da yaptım. Diğer kolunu da beraber yapacağız.
Kol yaptıktan sonra da yaka kısmımızı yapacağız. Şimdi bakıyorum koluma. Kolum ters kısımda sonlandırmışım kolumu. Bakın şöyle ters kısımda sonlandırmışım. O yüzden ipimi düz kısımdan takacağım. Ama eğer siz daha büyük bir hırka yapacaksanız ve roba sayısını uzattıysanız, bu kısım düz kısımda bittiyse, o zaman yeleğinizi şöyle döndürüp şuradan iç kısımdan ipinizi takmanız gerekiyor. Bu detayı da vereyim. Evet, şimdi ben buradan takıyorum. Bu sıraya trabzan gideceğim. 2 sıra trabzan gideceğim. Çünkü bedende de yine 2 sıra trabzan olarak örmüştük. Burada da yine 2 sıra trabzan örmemiz gerekiyor. Yani bir tane kolu birleştirirken trabzan sıramız vardı. Bir tane de hemen onun altında bir trabzan sıramız vardı. O yüzden burada 2 sıra trabzan sıramız olacak. Herhangi bir eksiltme veya artırma yapmayacağım. Diğer kolumuz, hani bir kolu yaparken trabzanları da sayın. Kaç tane ise diğer kolun trabzanları da o kadar olmalı. Buna da dikkat edelim. Şimdi bakın şöyle. Şuradaki de boşluğa da batıyorum. İlmeklerime trabzanlar yapa yapa ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle. Sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanla gelelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Burada bakın şöyle göstereyim. Sıra sonundayım şu anda. Bu kısımlara trabzanlar yapıyorum. Bir tane de şuraya yapacağım. Buradan direkt birleştirmeyeceğim. Şöyle yapacağım ki açıklık olmasın orada. Evet, şimdi birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Aynı hizada gitmiyorum. Bir düz, bir ters olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. İpimi doluyorum. Hemen bakın şöyle göstereyim. Hemen dibine, şuraya, dip kısmından trabzan yapıyorum. Burada bir tane trabzan yapmış olduk. Ve devam ediyorum. Yine hiçbir eksiltme yapmayacağım. Bu sırayı da böyle trabzan olarak öreceğim. Bütün trabzanlarımın tepelerine birer kere batacağım. Tepe dediğim noktalar şu kısımlar, şöyle göstereyim, bakın bu kısımlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Sonraki sıra bizim örnekli sıramız olacak. Şimdi sıra sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Sıra sonunda bakın şurada bir ilmek var. Bu ilmek buradaki zincirin ilmeği. O yüzden bundan trabzan yapmıyoruz. Yani buraya batmıyoruz. Direkt birleştiriyorum. Buradaki trabzanımla birleştiriyorum arkadaşlar. Buradaki çekmiş olduğum zincirle birleştireceğim. Evet. Şimdi döndürüyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Dibine yine trabzan, yani düz kısmı döndürüyoruz örgümüzü. Örneğimizi her zaman düz yönünden kurmamız gerekiyor. Bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Başlangıçta ve sonda bir tane zincir çekiyoruz. İpimi doluyorum. Şimdi bir tane atlıyorum. İkinciye, bakın bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Aynı yere 3 tane trabzan yaptım. Baştaki trabzanımın tepe noktasına geliyorum. İlmeğimi küçültüyorum ve içinden çıkarıyorum. Bir tane sabitlemek için, bir tane de ara için. İpimi doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye yine 3 tane trabzan yapıyorum. Aslında bedendeki modelin aynısını kolda uyguluyoruz. Değişen bir şey yok. Sadece başlangıç ve bitiş noktalarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Evet, bakın burada 3 tane trabzanım var. İlk baştakine geldim. İçinden çıkarıyorum. Bir tane sabitlemek için, bir tane de ara boşluk için bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. 3 tane aynı yere. Yine baştakine geldim. İçinden çıkarıyorum. Evet, bedendeki örgümüzü kola uyguluyoruz. Sıra sonuna kadar modelimizi uygulaya devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın benim buradaki zincirimle arada boşluk kalmadı. Ama yine de popcornumu yaptım. Çünkü 2 tane boşluk kalmasını ve burada bir genişlik olmasını istemedim. Yani açıklık olmasını istemedim. O yüzden burada bir tane popcornumuzu yaptık. Şimdi yine bir tane zincir çektim. Yani sadece sabitleme zincirini çektim. Ve buradaki trabzanımla birleştiriyorum. Eğer bunu yapmamış olsaydım burada büyük bir boşluk olacaktı. O görüntüde hiç güzel gözükmeyecekti. O yüzden burada bir tane yaptım. Sizin de denk gelmezse eğer bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi döndürüyorum. Arka kısmında sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Bakın şöyle hemen dip kısmına bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane şu boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir tane fıstığıma yapıyorum. Bir tane boşluğa, bir tane fıstığa, bir tane boşluğa, bir tane popcorn'a, bir boşluk, bir popcorn. Evet, bu sırayı da bu şekilde sık iğne ile tamamlayalım. Kol uzunluğumuz beden kaç sıra ise, yani bu bedeni kaç sıra yaptıysanız kol boyunu da o kadar yapmanız gerekiyor. Ona da dikkat edelim arkadaşlar. Yani bedende ben 10 tane popcorn sırası yapmıştım. Kolda da yine 10 tane popcorn sıramız olacak. Sıra sonuna geldim. Şöyle göstereyim, bakın. Şuradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum ve ilk sık iğnemle birleştiriyorum. Bir zincir ve örgümü yine döndürüyorum. Örnekli sıradayım. İpimi doluyorum. Şöyle hemen dip kısmına, bakın şurada hemen dip kısmına, şuraya bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane trabzan yapıyorum. Ve popcornumu oluşturuyorum. Bir tane sabitleme zinciri, bir tane de ara boşluk için bir tane atladım. İkinciye bu şekilde yine örneğimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Parmağımdaki bu aparatı merak edebilirsiniz. Parmak koruyucu arkadaşlar. Ben örerken biraz ipi çekerek örüyorum. O da parmağıma zarar veriyor ve örmekte zorlanıyorum. O yüzden böyle bir aparat kullanıyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. 2 tane çekmişim. Evet, şimdi birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Dip kısmına, şurada bakın, dip kısmına sık iğne yapıyorum. Aradaki boşluğa da bir tane yapıyorum. Buraya da. Evet. Aynı şekilde devam ettiriyoruz. Her sırada aynı şekilde başlanıp aynı şekilde bitecek arkadaşlar. Bu şekilde bu örnekli kısmımızı, yani popcorn sıralarımızı ona tamamlayalım.
Sonra bir kesim işlemimiz olacak ve kenar oyasını yapacağız. O kısımlarını göstereceğim. Sonra da yaka kısmını yapıp sonlandıracağız hırkamızı. Burayı yapalım, gelelim. Arkadaşlar ben kolda 10. fıstık sırasında yaptım. Şimdi kesimimiz olacak. O kesimi sizlerle paylaşacağım. Sık iğne sırasındayım şu anda. Döndürüyorum. Şimdi gözüküyordur inşallah. Bir zincir çektim. Hemen dip kısmına trabzanımı yaptım. Şuradaki boşluğa yine sık iğne yaptım, pardon. Şuradaki boşluğa yine bir tane sık iğne yapıyorum. Fıstığıma sık iğne yapıyorum. Ve bu boşluğa sık iğne yapmıyorum. Direkt buraya geçiyorum. Yani fıstığa geçiyorum arkadaşlar. Bu boşluğa sık iğne yapmıyorum. Direkt fıstığa geçiyorum. Buradaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki boşluğa sık iğne yapmıştık. Buradaki boşluğa sık iğne yapmıyoruz. Yani bir boşluğa sık iğne yapıyoruz. Bir boşluğa yapmıyoruz. Yapmadığımız yerlerde kesim uygulamış oluyoruz. Direkt fıstığa geçtim. Boşluktan alıyorum. Çünkü öncekinde fıstık yapmamıştım. Burada fıstık yaptım. Bir tane fıstıktan alıyorum. Burada yapmıştım. Burada sık iğne yapmıyorum boşluktan. Burada yapıyorum. Fıstığa geçiyorum. Buradan sık iğne almıyorum. Direkt fıstığa geçiyorum. Bir boşluğa sık iğne yapıyoruz. Bir boşluğa yapmıyoruz. Buraya yapmadım. Buradan sık iğne alıyorum. Fıstığa sık iğne. Buradan sık iğne almıyorum. Direkt fıstığa geçiyorum. Boşluktan alıyorum. Fıstık. Ve direkt fıstık. Boşluk. Fıstık. Fıstık. Boşluk. Fıstık. Ve fıstık. Boşluktan sık iğne, fıstık ve fıstık. Boşluktan sık iğne, fıstık ve direkt fıstık. Boşluktan sık iğne, fıstık ve direkt fıstık. Sonda bitişteki boşluktan da sık iğne almıyorum. Aslında almam gerekiyor ama almıyorum. Eksiltme yapacağım burada da ve direkt birleştiriyorum. Evet. Şimdi ikinci sık iğne sırasıyla devam ediyoruz. Sadece bu sırada yaptım eksiltmemi, kesim işlemimi. Burada yapmayacağım. Direkt bütün sık iğnelerin tepe noktalarına birer tane sık iğne yapacağım. Şimdi bir zincir çektim. Hemen şöyle bakın dip kısmına, şuraya dip kısmına sık iğne yapıyorum. Yanındakine her bir sık iğneye birer kere sık iğne olacak şekilde ilerliyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada direkt bağlantımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi kenar oyasını yapacağız. Şöyle dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine de sık iğne yapıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Şimdi yan yana 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum. Dibine bağlıyorum. Yine 1 2 3 tane zincir sık iğne yaptım. 3 zincir ve dibine bağladım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 3 zincir ve hemen şöyle dibine bağladım. Kaydırmayla çıkarıyorum yani. 2 3 zincir ve dibine kaydırmayla bağladım.
Evet, kenarlarda ve bedende uygulamış olduğumuz kenar oyasını kolda da uyguluyoruz. Şimdi sonuna kadar gelelim, yaka kısmıyla devam edelim. Evet, yaka kısmıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Kolları tamamladım. Şimdi hırkayı döndürüyorum. Bu şekilde. Bakın, hırkayı döndürdüm, bu tarafından, sol taraftan ipimi takacağım. Beyaz iple krem bir ipim vardı, onunla yapacağım. Aynı renkle yapmıyorum. Siz isterseniz aynı renkle de devam edebilirsiniz. Şimdi burada bakın, şurada şöyle göstereyim. Tam şu iliğin bitiş yeri, yani şu kenar patının bitiş yerinde, şuradan bakın, buradan, evet, şuradan ilmeğimi takacağım. Bakın, şu şekilde değil, bu şekilde değil, şu arka kanadından alıyorum. Gözüküyor mudur? Şöyle bakın, arka kanadından alıyorum. Daha yakına gelelim. Buradan. Yani ilmek olarak değil, arka tarafında kalan ilmekten alıyorum. Şöyle dibine şöyle trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle dibine trabzan yaptık bir tane. Şimdi ipimi doluyorum. Şunu da şöyle ayırayım, görün. Bakın. Şu şekilde zaten arpa şeklinde gözüküyor. Bakın. Şunlar. Şu ikisini bir değil, şu arka tarafında kalan ilmekleri, şunları alacağız. Bütün sıra boyunca bu ilmekleri alarak ilerleyeceğiz. Yürütmem gerekiyor ama görmeniz açısından. Bakın, şöyle trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde trabzanla ilerleyeceğiz. Bu şekilde. Arka kanadından alma sebebim bu şekilde, bakın, yaka kısmının yatması için ve yatırdığımda düz kısım ilk sıra olmuş olacak. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Bakın. Hep arka kanatlarından alarak ilerliyorum. Bakın, burada da hep arka kanatlarından alarak ilerliyorum. Her birine birer kere artırma veya eksiltme yapmıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde trabzan yaparak ilerleyelim. Şimdi bakın, sıra sonuna kadar geldim. Şurada, buraya da batıyorum. Bakın, tam ön patın bittiği yerde bitirdim. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir. Şöyle dibine trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Hemen yanındakine bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Yanındakine dedim, bir tane atladım orada, onu göstereyim. Şimdi bir tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Burada bir tane atlıyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Artık arka ilmekleri almıyoruz. Normal örüyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum. Şimdi bakın, bitişim bu şekilde olacak. Sonda bir trabzanım olacak. Şimdi ipimi doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum.
3 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 1 2 tane atladım. Üçüncüye trabzan, 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan, 1 2 3 zincir, aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan, 3 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 2 3 tane atlıyorum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde ilerleyeceğim. Yaka kısmını. İki tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan, 3 zincir ve aynı yere tekrar trabzan. 1 2 tane atladım. Üçüncüye trabzan, 3 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Burada yine bir tane atladım ve bu şekilde trabzanımızı yaptık. Eğer buralarda hani sonda 2 taneye denk geliyorsa şu aralarda hesaplayın arkadaşlar. Aralarda 3 tane de atlayabilirsiniz. Ama şu sondaki önde gözüktüğü için mutlaka bir tane olsun. Çok geniş gözükmesin. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bu trabzanımı yine kenarda yapıyorum. Şimdi bu yuvanın içerisine bir tane sık iğne, ipimi doluyorum. 6 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve aynı yere sık iğne ile bağlıyorum. Yanındaki yuvaya sık iğne ile bağlıyorum. Buraya da 6 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 aynı yere sık iğne ile bağlıyorum. Bakın böyle ovallikler vermiş oluyoruz. Yuvarlak hattı sık iğne ile vermiş oluyoruz. Şimdi yine sık iğne ile buraya bağlıyorum ve 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve aynı yere sık iğne ile bağladım. Şimdi parlatıyorum. Şöyle parlıyor galiba. Evet, şu şekilde göstereyim. Şöyle. Evet, bu şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi bütün yuvalarımın içerisine aynı işlemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sonuna kadar geldim. Sondaki boşluğa da yine 6 tane trabzanımızı yaptık ve ipimi doluyorum. Sondaki trabzanıma, yani burada bir tane trabzanımız vardı. Oraya yine trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu ipi şöyle arkada yürüteceğiz. Şimdi ipimizi gizledik. Şöyle hırkamıza bir bakalım. Düzenlemelerimizi yapalım. Ve bu şekilde. Çok tatlı oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Eğer hani bir sıra daha uzatmak isterseniz, daha geniş bir yaka yapmak isterseniz arkadaşlar, bir sıra daha trabzan gidebilirsiniz burada. Ben böyle minik bir yaka tercih ettim. Beden büyüdükçe dediğim gibi yakayı büyütebilirsiniz veya hiç yakasız da yapabilirsiniz. Hırkanın renginden de yakayı yapabilirsiniz. Ben bugün böyle açık renk olarak çalışmak istedim. Ve böylelikle bu güzel, sevimli hırkamızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Buraya kadar inşallah sizler de kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Yapan herkesin ellerine sağlık. Hepinize kolay gelsin.
Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.